Gecenin derinliklerinde, yıldızların altında, binlerce yıl öncesine uzanan bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yaklaşık 4200 yıl önce, milattan önce 2200 civarında, antik dünyanın en büyük medeniyetleri hiç beklenmedik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kaldı. Nil'den Mezopotamya'ya, oradan Indus Vadisi'ne kadar uzanan bu kadim coğrafyada, her şey aynı anda durulmuş, yavaşlamış ve geri dönülmez bir değişimin eşiğine gelmiş gibiydi. Bu, tarihin tozlu sayfalarında gizemini hala koruyan, imparatorlukların sessizce çöktüğü veya köklü bir dönüşüm geçirdiği büyük bir dönemin başlangıcıydı. İnsanlık tarihinin en parlak çağlarından birinde, Gize'deki piramitlerin görkemli gölgesinde, Sümer'in ziguratlarının zirvelerinde ve Harappa'nın kalabalık çarşılarında hüküm süren bu güçlü yapılar adeta bir anda sarsılmıştı. Toplumların kalıcılığına dair temel inancımızı derinden sarsan bu olay, hiçbir düzenin sonsuz olmadığını, en sağlam görünen temellerin bile zamanla aşınabileceğini hatırlatır. Bu ani ve yaygın dönüşüm dalgası, tarihin en büyük muammalarından birini beraberinde getirir. Peki, Nil'den Indus'a kadar uzanan bu geniş coğrafyada, aynı döneme denk gelen bu eş zamanlı gibi görünen çöküşlerin ardında tek bir küresel neden mi yatıyordu? Yoksa bunlar birbirinden bağımsız, ancak tesadüfen aynı döneme denk gelen bölgesel krizlerin kümelenmiş bir yansıması mıydı? Acaba antik dünyanın farklı köşelerinde yaşanan bu büyük çaplı değişimler, sadece uzaktan bakıldığında bir eş zamanlılık yanılsaması mı yaratıyordu? Bu derin sorular, 4000 yıldan uzun bir süredir araştırmacıların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi bu derin sorularla birlikte, geçmişin fısıltılarına kulak verirken, yıldızların rehberliğinde çıktığımız bu geceki yolculuğumuza katılmak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bu hikayeyi dinlediğiniz yeri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Belki de bulunduğunuz yerden, Anadolu'nun kadim topraklarından, Mezopotamya'nın sıcak çöllerinden ya da Nil'in gizemli kıyılarından, binlerce yıl öncesinin o sessiz şehirlerine uzanan görünmez bir köprü kurarız. Bu ortak deneyim bizi geçmişle daha da yakınlaştıracaktır. Antik tarihte çöküş terimi, genellikle alevler içinde yanan şehirler veya toplu mezarlar gibi ani ve katastrofik olayları çağrıştırsa da, M.Ö. 2200 civarındaki durum çoğu zaman bu tür dramatik sahnelerden uzaktı. Bu dönemdeki çöküş, nadiren anlık bir kıyamet şeklinde tezahür etti. Daha ziyade yavaş yavaş, sessizce ve çoğu zaman içeriden başlayan karmaşık, uzun soluklu bir süreçti. Bu sessiz çöküşün belirtileri, merkezi siyasi otoritenin zayıflaması ve kontrolü kaybetmesiyle başlardı. Şehirler yavaş yavaş boşalır, insanlar daha küçük yerleşim yerlerine dağılırdı. Ticaret ağları daralır, malların güvenilir akışı sekteye uğrardı. Nüfus yapısı değişir, topluluklar dağılır ve kendilerini yeni coğrafyalarda, yeni düzenlemelerle yeniden örgütlemek zorunda kalırdı. Bir zamanlar görkemli olan yapılar, içinde hala insanların yaşadığı, ancak yavaş yavaş harabeye dönüşen yorgun binalar gibiydi. Bu büyük dönüşümün ardındaki en güçlü adaylardan biri, 4,2 bin yıllık olay olarak bilinen, Kuzey Yarımküre'nin büyük bir bölümünü etkileyen şiddetli ve uzun süreli bir kuraklık dönemiydi. Jeolojik kayıtlar, dünyanın farklı bölgelerinden toplanan göl tortulları, mağara oluşumları ve polen analizleri, M.Ö. 2200 civarında başlayıp yaklaşık 200 yıl kadar süren uzun süreli bir kuraklığa ve muson yağmurlarının zayıflamasına işaret ediyor. Bu, iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki en eski ve en dramatik etkilerinden biri olabilir. Ancak bu küresel iklim olayı, imparatorlukların çöküşünün tek ve doğrudan nedeni miydi? Yoksa zaten kırılgan dengeler üzerinde duran kadim toplumlar için sadece bir tetikleyici miydi? Bilim insanları ve tarihçiler arasında bu konuda hala canlı bir tartışma var. Belki de bu kuraklık,
zaten iç sorunlarla boğuşan medeniyetler için son darbe niteliğindeydi. Milattan önce 2300 civarına gelindiğinde Nil deltasından Levant'a, Mezopotamya'dan Basra körfezine ve oradan da Indus Vadisi'ne uzanan toprak şeridi, antik dünyanın en yoğun şekilde birbirine bağlı bölgelerinden biriydi. Bu devasa coğrafya, sadece ticaret yollarıyla değil, kültürel alışverişler, siyasi ittifaklar ve hatta çatışmalarla da örülü, karmaşık bir ağ oluşturuyordu. Bir bölgedeki en küçük bir değişim bile, domino etkisiyle diğerlerini de etkileyebilecek potansiyele sahipti. Bu kadim ve karmaşık ağın kendine özgü kırılganlıkları vardı. Özellikle sulama tarımına olan aşırı bağımlılık, su kaynaklarındaki en küçük değişikliklere karşı bile toplumları son derece hassas hale getiriyordu. Saraylar ve tapınaklar gibi merkezi elit kurumlar, varlıklarını güvenilir bir ürün fazlasına, yani halktan toplanan vergilere ve emeğe borçluydu. Uzun ve karmaşık tedarik zincirleri, bir bölgedeki aksaklıkların küresel çapta bir krize dönüşmesine kolayca yol açabiliyordu. Bu belgesel yolculuğumuzda, bu büyük değişimin farklı coğrafyalarda, farklı medeniyetler üzerinde nasıl tezahür ettiğini bölge bölge inceleyeceğiz. Her bir medeniyetin kendi özgün hikayesi, direnci, zayıflıkları ve dönüşümü vardı. Geçmişin perdesini aralarken, belirsizliği ve karmaşıklığı kabul ederek bu derin sayfaları birlikte aralayacağız. Bu hikaye, sadece uzak diyarların değil, aynı zamanda Anadolu'nun derin tarihine de dokunuyor. Torosların eteklerinden Mezopotamya'ya uzanan bu kadim coğrafya, binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmuş, büyük değişimlere ve dönüşümlere tanıklık etmiştir. Bu nedenle, milattan önce 2200 civarında yaşananlar, bizim için sadece uzak bir geçmiş değil, kendi topraklarımızın da bir parçası olan büyük bir dönüşümün, bir yeniden yapılanmanın hikayesidir. Bu, sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda insanlığın iklimle, doğal kaynaklarla ve kendi kaderiyle olan ebedi mücadelesinin de derin bir yansımasıdır. Bu büyük dönüşümün eşiğine geldiğimizde yaklaşık 4300 yıl önce, yani milattan önce 2300'lü yıllarda kadim dünyanın en büyük medeniyetleri güçlerinin ve ihtişamlarının zirvesindeydi. Nil'in bereketli kıyılarından Dicle ve Fırat'ın hayat verdiği topraklara, oradan da Indus Nehri'nin geniş havzalarına kadar uzanan bu coğrafya, insanlığın en parlak başarılarına, mimari harikalarına ve karmaşık sosyal yapılarına ev sahipliği yapıyordu. Her biri kendi içinde eşsiz bir düzen, sofistike bir yönetim ve zengin bir kültüre sahipti. Ancak aynı zamanda görünmez ticaret yolları, kültürel etkileşimler ve ortak çevresel hassasiyetlerle birbirine bağlı, kırılgan bir ağın düğümleriydiler. Bu ağın kopması tahmin edilemez sonuçlar doğuracaktı. İlk durağımız Kuzeydoğu Afrika'nın kalbinde, çölün acımasız kucağında yeşil bir yaşam şeridi gibi uzanan Nil Vadisi'dir. Burası, Mısır Eski Krallığı'nın hüküm sürdüğü, firavunların tanrılarla insanlar arasında bir köprü vazifesi gördüğü topraklardı. Milattan önce yaklaşık 2650 ile 2180 yılları arasına tarihlenen bu dönem, Mısır medeniyetinin altın çağı olarak kabul edilir. Gize'deki devasa piramitler, bu çağın insanüstü bir gayretle inşa edilmiş, ihtişamlı birer anıtı olarak çoktan göğe yükselmişti. Bu yapılar, firavunların gücünün ve ölümsüzlük inancının somut birer kanıtıydı. Mısır'ın varoluşu ve refahı, her yıl düzenli olarak taşan Nil Nehri'nin mucizesine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu nehir, adeta ülkenin işletim sistemi gibi işliyordu. Her yıl getirdiği verimli alüvyonlar sayesinde tarım mümkün oluyor, bu da devasa iş gücünü, vergi sistemini, orduları ve sarayları besliyordu. Firavunlar, bu düzenli akışı ve bereketi sağlayan kozmik düzenin, yani Maat'ın koruyucuları olarak görülüyordu. Onların ritüelleri, duaları ve yönetimleri, evrensel dengeyi sürdürmekle yükümlüydü.
Binlerce işçinin emeğini koordine eden, her bir tahıl tanesini titizlikle takip eden bu merkeziyetçi bürokrasi, o dönemin en sofistike ve etkili devlet yapılarından biriydi. Saraylar ve tapınaklar bu karmaşık sistemin kalbiydi. Nil'in ötesine geçtiğimizde, verimli Hilal'in kalbinde, Dicle ve Fırat nehirleri arasında uzanan, bugünkü Irak topraklarının büyük bir kısmını kapsayan Mezopotamya'ya varırız. Burası, insanlık tarihinin ilk gerçek imparatorluğuna, Akkad İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmıştı. Milattan önce yaklaşık 2334 yılında efsanevi Akkadlı Sargon'un önderliğinde kurulan bu imparatorluk, daha önce bağımsız olan Sümer şehir devletlerini tek bir çatı altında birleştirerek Basra Körfezi'nden Akdeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kontrol altına almıştı. Bu, o zamana kadar görülmemiş bir siyasi ve idari başarıydı. Akkad İmparatorluğu, merkezi bir otoriteye, sadık valilere ve karmaşık bir yönetim sistemine sahipti. Kraliyet fermanları binlerce kilometre karelik bir alanda geçerliydi. Nippur ve Lagaş gibi olağanüstü şehirler, ziguratlarıyla göğe yükseliyor, yazıcı okulları, ilk hukuk kuralları ve çivi yazısı tabletlerle belgelenmiş sofistike ticaret ağlarıyla canlı birer merkez oluşturuyordu. Mezopotamya, Anadolu'ya komşu bir bölge olarak tarih boyunca bu topraklarla derin kültürel ve ticari bağlar kurmuş, Anadolu medeniyetlerini de etkilemişti. Bu imparatorluğun yükselişi, bölgemizin kaderini derinden etkileyen önemli bir dönüm noktasıydı. Daha doğuya doğru ilerlediğimizde, bugünkü Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan topraklarında, Himalayalardan Umman Denizi'ne uzanan geniş bir havzada, Indus Vadisi medeniyetinin büyüleyici dünyasıyla karşılaşırız. Bu medeniyet, Mohenjo-Daro ve Harappa gibi şehirleriyle, belki de antik dünyanın en sofistike şehir planlamasına sahipti. Dik açılı ve düzenli sokaklar, standart boyutlarda pişmiş tuğlalarla inşa edilmiş sağlam evler, gelişmiş yeraltı drenaj sistemleri ve kamusal su tesisatları, bu şehirlerin ne kadar ileri ve düzenli olduğunu gösteriyordu. On binlerce insanın yaşadığı bu metropoller, kendi dönemlerinin mühendislik harikalarıydı. Indus Vadisi medeniyetinin kendine özgü birçok yönü vardı. Yazı sistemleri henüz çözülememiş olsa da, yüzlerce mühür üzerinde yer alan tek boynuzlu at benzeri yaratıklar, boğalar ve filler gibi hayvan motifleri, onların zengin sembolik ve dini dünyasını yansıtıyordu. Bu şehirlerde belirgin bir kraliyet yapısı veya anıtsal mezarların olmaması, yönetim biçimleri hakkında hala birçok soruyu beraberinde getirir. Ancak malzemelerin şaşırtıcı tekdüzeliği, geniş bir coğrafyada güçlü bir koordinasyonun veya ortak kültürel normların varlığına işaret ediyordu. Mohenjo-Daro'daki büyük hamam gibi kamusal alanların amacı hala tartışılsa da, bu yapıların toplumsal yaşamda ve belki de ritüellerde önemli bir rol oynadığı açıktır. Bu üç büyük medeniyet, coğrafi olarak birbirinden uzak görünse de, aslında karmaşık bir ağın düğümleri gibi birbirine bağlıydı. Mezopotamya'da bulunan Indus mühürleri, Indus'ta bulunan Mezopotamya boncukları, Mısır'a ulaşan Lübnan kerestesi, Mezopotamya'ya gelen Umman bakırı ve Afganistan'dan gelen lacivert taşının birden fazla sınırı aşarak farklı coğrafyalara ulaşması bu bağlantının somut kanıtlarıydı. Ticaret yolları sadece malları değil, fikirleri, teknolojileri ve hatta hastalıkları da taşıyor, medeniyetler arasında sürekli bir alışverişi mümkün kılıyordu. Bu bağlantılar gerçekti, fizikseldi ve arkeolojik bulgularla, yazılı kayıtlarla belgelenmişti. Medeniyetler birbirlerinin kaynaklarına, ürünlerine ve iş gücüne bağımlıydı. Ovalardan gelen yün ve tekstil ürünleri, nehir havzalarından gelen tahıl, madencilik ve kereste kamplarını beslemek için, lacivert taşı, akik, altın ve nadir ağaçlar gibi lüks eşyalar, bu ağ aracılığıyla el değiştiriyordu. Bu karşılıklı bağımlılık, refahı artırırken, aynı zamanda sistemi kırılgan hale getiriyordu. Bir düğümdeki aksaklık, tüm ağı etkileyebilecek potansiyele sahipti.
domino etkisiyle büyük çöküşlere yol açabilirdi. Bu döneme dair bilgilerimiz, kralların gururla anlattığı fetihler ve başarılar içeren yazıtlar, hızlı taht değişikliklerini gösteren kral listeleri ve yerleşim yerlerinin terk edilme biçimlerini ortaya koyan arkeolojik kazılardan gelir. Ancak bu hikayenin en kritik parçalarından biri iklim kayıtlarıdır. Mağara oluşumları, speleotemler, polen analizleri, göl çökeltileri ve buz çekirdekleri gibi jeolojik veriler, o dönemin iklim koşulları hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Bu kayıtlar, medeniyetlerin zirvesindeyken karşılaştıkları çevresel baskıları anlamamız için hayati öneme sahiptir. Ancak bu verilerin yorumlanması ve medeniyetlerin çöküşüyle doğrudan ilişkilendirilmesi, bilim dünyasında hala süregelen tartışmaların konusudur. Bu bağlantılar gerçekti, fizikseldi ve arkeolojik bulgularla, yazılı kayıtlarla belgelenmişti. Medeniyetler, birbirlerinin kaynaklarına, ürünlerine ve iş gücüne bağımlıydı. Ovalardan gelen yün ve tekstil ürünleri, nehir havzalarından gelen tahıl, madencilik ve kereste kamplarını beslemek için, lacivert taşı, akik, altın ve nadir ağaçlar gibi lüks eşyalar bu ağ aracılığıyla el değiştiriyordu. Bu karşılıklı bağımlılık, refahı artırırken aynı zamanda sistemi kırılgan hale getiriyordu. Bir düğümdeki aksaklık, tüm ağı etkileyebilecek potansiyele sahipti. Domino etkisiyle büyük çöküşlere yol açabilirdi. Bu döneme dair bilgilerimiz, kralların gururla anlattığı fetihler ve başarılar içeren yazıtlar, hızlı taht değişikliklerini gösteren kral listeleri ve yerleşim yerlerinin terk edilme biçimlerini ortaya koyan arkeolojik kazılardan gelir. Ancak bu hikayenin en kritik parçalarından biri iklim kayıtlarıdır. Mağara oluşumları, speleotemler, polen analizleri, göl çökeltileri ve buz çekirdekleri gibi jeolojik veriler, o dönemin iklim koşulları hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Bu kayıtlar, medeniyetlerin zirvesindeyken karşılaştıkları çevresel baskıları anlamamız için hayati öneme sahiptir. Ancak bu verilerin yorumlanması ve medeniyetlerin çöküşüyle doğrudan ilişkilendirilmesi, bilim dünyasında hala süregelen tartışmaların konusudur. İşte tam da bu noktada yaklaşık 4200 yıl önce, yani milattan önce 2200 yılı civarında yaşanan ve 4,2 kilo yıl olayı olarak adlandırılan küresel iklim anormalliği, bu büyük çöküşlerin en güçlü adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu olay, dünya tarihindeki jeolojik zaman çizelgesinde gerçek, ölçülebilir bir sinyal olarak kabul edilmiş, hatta resmi bir sınır işareti olarak belirlenmiştir. Bu sadece bir teori değil, dünyanın kendi arşivlerinde bıraktığı derin bir izdir. Bu iz, medeniyetlerin yükseliş ve çöküş döngülerinde iklimin oynadığı rolü anlamak için bize eşsiz bir pencere açar. Bu geceki yolculuğumuzda kadim medeniyetlerin sessiz cokusunu ve yeniden dokusunu izlerken insanın geçmiş karşısındaki kirilganlığını da hissederiz. Büyük krallıkların ardında yalnızca saraylar değil, tarlalarını bekleyen çiftçiler, su yollarını temizleyen işçiler ve güvenli bir gelecek arayan aileler vardı. Bu yüzden Cokus anlatıları sadece hükümdarların değil, sıradan insanların da hikayesidir. Her kuruyan nehir, her terk edilen şehir ve her değişen ticaret yolu onların günlük hayatında derin izler bırakmıştır. Peki, bilim insanları bu iklim anormalliğini nasıl tespit ediyor? Cevap, proxy adı verilen dolaylı kanıtlar da gizli. Speleotemler, yani mağara oluşumları, binlerce yıl boyunca damlayan suların mineralleri biriktirmesiyle oluşur ve içlerinde o dönemin atmosferik koşullarına dair kimyasal izler saklar. Çin'den Umman'a, Akdeniz Havzası'na kadar dünyanın farklı bölgelerindeki mağaralarda yapılan araştırmalar, yaklaşık M.Ö. 2200 yılı civarında başlayan ve 1 ila 200 yıl süren ciddi bir nem azalmasını işaret ediyor. Bu, geniş coğrafyalarda kuraklığın hüküm sürdüğünün bir göstergesi. Göl çökeltileri de benzer hikayeler anlatır.
Batı Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Hint alt kıtasına kadar uzanan geniş bir coğrafyada göl seviyelerinin düştüğüne, buharlaşmanın arttığına dair kanıtlar bulunur. Türkiye'nin doğusundaki Van Gölü gibi büyük iç denizler ve göller, binlerce yıllık tortul tabakalarıyla geçmiş iklim değişimlerinin sessiz tanıklarıdır. Van Gölü'nün derinliklerinden alınan tortul çekirdekler, bölgedeki yağış rejimleri ve kuraklık dönemleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, bu küresel olayın Anadolu üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Bu sadece uzak coğrafyaların değil, kendi topraklarımızın da bu büyük iklim değişiminden nasıl etkilendiğini gösteren somut bir delildir. Polen çekirdekleri ise bitki örtüsündeki değişimleri gözler önüne serer. İklim kuraklaştıkça ormanlar küçülür, kuraklığa dayanıklı bitki türleri yayılır ve bitki örtüsü yeniden şekillenir. Bu tarım alanlarının daraldığını, otlakların azaldığını ve dolayısıyla insan toplulukları için besin kaynaklarının tehlikeye girdiğini gösterir. Kilimanjaro ve Ant dağlarındaki buz çekirdeklerinde bulunan yüksek konsantrasyondaki rüzgarla taşınan toz ise kurak, açık arazilerin ve azalan bitki örtüsünün bir başka kanıtıdır. Bu tozlar, rüzgarların kuruyan toprakları alıp kilometrelerce öteye taşıdığını, çölleşmenin ve erozyonun arttığını gösterir. Ancak bu iklim değişikliği tek tip bir küresel kuraklık olarak düşünülmemelidir. Proxy kayıtları, bölgesel farklılıklar olduğunu, bazı bölgelerin daha kötü, daha erken veya daha geç etkilendiğini gösterir. Bu durum, medeniyetlerin çöküşlerinin nedenlerini açıklarken önemli bir nüans sunar. Çöküşler mükemmel bir eş zamanlılık içinde gerçekleşmediği gibi, iklim sinyali de her yerde aynı şiddette hissedilmemiştir. Bu da bize her medeniyetin kendi iç dinamikleri ve coğrafi koşullarıyla bu iklim şokuna farklı tepkiler verdiğini düşündürür. Peki, bu 4,2 kiloyıl olayına ne sebep oldu? Bilim insanları iki ana mekanizma üzerinde duruyor. Muson sistemlerinin zayıflaması ve batı rüzgarları fırtına yollarının değişimi. Muson sistemlerinin zayıflaması, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki veya atmosferik dolaşımdaki kaymalar nedeniyle Güney Asya ve Afrika iç bölgelerindeki yağışları azaltmış olabilir. Bu, özellikle Indus Vadisi medeniyeti gibi muson yağmurlarına bağımlı toplumlar için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Öte yandan, batı rüzgarları fırtına yollarının kuzeye kayması veya zayıflaması, Akdeniz, Levant ve İran platosunda kuraklık dönemlerine yol açmış olabilir. Bu değişimler, Mezopotamya ve Mısır gibi bölgelerde tarımı doğrudan etkilemiştir. Yerel düzeyde bu iklim değişikliği tek bir yıkıcı kurak yıl olarak değil, 10 yıllar süren, geç başlayan, kısa süren veya tamamen başarısız olan yağış dönemleri şeklinde kendini gösterdi. %15 ila 20 oranında bir yağış azalması bile, birkaç yıl üst üste yaşandığında, geçimlik tarım yapan toplumları telafi eşiğinin ötesine itebilir. Toprak kurur, ekinler filizlenmez, hasat yetersiz kalır. Bu durum sadece çevresel bir sorun olmaktan çıkarak, kısa sürede sosyal bir krize dönüşür. İklim stresi kısa sürede toplumsal strese yol açar. Hasat kıtlığı, tahıl fiyatlarında ani yükselişlere neden olur. İşçiler ödenemez hale gelir. Vergiler tahsil edilemez. Hükümdarların bolluğu sağlama yeteneği sorgulanır ve siyasi meşruiyetleri aşınır. İnsanlar su kaynaklarına doğru göç etmeye başlar. Bu da göç alan bölgelerde nüfus baskısı ve çatışmalara yol açar. Tarım arazileri terk edilir, çöyler boşalır. Kabileler ve topluluklar hayatta kalmak için yeni yollar arar. Bu göçler, yeni yerleşim yerlerinde gerilimleri artırır ve mevcut düzeni bozar. Bu durum bir domino etkisi yaratır. İklim istikrarsızlığı tarımsal stresi tetikler. Tarımsal stres siyasi gerilimi artırır. Siyasi gerilim hükümdarların meşruiyetini aşındırır. Bu aşınma mevcut düzene meydan okumalara yol açar. Meydan okumalar göçleri hızlandırır. Göçler ise yeni çatışmaları beraberinde getirir.
Bu şok dalgaları birbirine bağlı antik toplumlar arasında hızla yayılır ve her bir medeniyetin kendi kırılgan noktalarını ortaya çıkarır. Her bir halk bu büyük iklim değişiminin getirdiği zorluklarla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken tüm bölgeyi saran bir dönüşüm süreci başlar. Bu büyük iklim değişiminin şok dalgaları birbirine bağlı antik toplumlar arasında hızla yayılırken her bir medeniyet kendi kırılgan noktalarını ortaya koydu ve bu zorluklarla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalıştı. Şimdi bu geniş coğrafyanın farklı köşelerine odaklanarak milattan önce 2200 yılı civarındaki çöküşün ve dönüşümün nasıl farklı şekillerde tezahür ettiğini daha yakından inceleyelim. Bu sadece büyük imparatorlukların değil, aynı zamanda o dönemde yaşayan sıradan insanların da hayatlarını kökten değiştiren bir süreçti. Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri arasında yükselen Akat İmparatorluğu, bu dönemdeki en çarpıcı dönüşümlerden birini yaşadı. Sargon'un kurduğu ve çeşitli şehir devletlerini birleştiren bu ilk gerçek imparatorluk, standart bir yönetim, ağırlık ve ölçü sistemleri ile geniş bir coğrafyayı kontrol ediyordu. Ancak M.Ö. 2200 yılına doğru imparatorlukta gerilim belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Kil tabletlerdeki düzensiz tayin listeleri, hukuki aksaklıklar ve kıtlık şikayetleri sistemin zorlandığını gösteriyordu. Arkeolojik bulgular, Kuzey Mezopotamya'daki yerleşim yerlerinin terk edildiğini veya nüfuslarının azaldığını, aceleyle inşa edilmiş surları ve yıkım katmanlarını ortaya koyuyor. Daha sonraki Sümer ağıtları, bu dönemi kaos, boş şehirler ve kıtlık zamanları olarak tasvir ederken, Gutlar, yabancı tehdit olarak anılıyordu. Kuraklığın etkisi, Mezopotamya'nın farklı bölgelerinde farklı şekillerde hissedildi. Yağmurla beslenen Kuzey Mezopotamya'da doğrudan ürün kıtlığı yaşanırken, sulama tarımına dayalı Güney Mezopotamya'da nehir seviyeleri düştü, sel mevsimleri kısaldı ve azalan yukarı akış yağışları nedeniyle su için rekabet arttı. Siyasi ve askeri baskılar da yoğunlaştı. Naramsi'nin seferleri istikrarsızlığa bir yanıt olarak görülebilir ve Uruk, Lagaş gibi yerel editler güçlerini yeniden ilan etmeye başladı. Geleneksel olarak Zagros dağlarından gelen Gutların imparatorluğu yıktığı düşünülse de, arkeolojik kanıtlar tek düze bir yıkımı desteklemez. Bazı şehirler kademeli olarak gerilerken, diğerleri varlığını sürdürdü. Gutlar muhtemelen zayıflamış merkezi devleti istismar eden dağlık veya pastoral gruplar için genel bir isimdi. İmparatorluk yapısı, üst üste binen iddialar, yerel güçler ve dış grupların boşlukları doldurmasıyla parçalandı. Güney Mezopotamya'da ise yavaş yavaş yayılan bir başka tehlike vardı. Toprağın tuzlanması. Yoğun sulama tarımı bolluk yaratırken aynı zamanda bir tuzak da kurmuştu. Nehir suyu çözünmüş tuzları taşıyor, tekrarlanan taşkınlar, yetersiz drenaj ve yüksek taban suyu seviyeleri tuz birikimine yol açıyordu. Bu durum verim düşüşlerine neden oldu ve yüzyıllar içinde tuz hassasiyeti olan buğdaydan tuza daha dayanıklı arpaya geçişi hızlandırdı. Tarlaları yıkama bilgisi mevcut olsa da parçalanmış otorite altında sürekli ve koordineli eylem, kanal bakımı gibi zorlaştı. Azalan tayınlar, artan angarya işleri ve tapınak ekonomilerinin eşitsizliği artırması gibi sosyal ve ekonomik etkiler görüldü. Güç boşluğunda suyu ve iş gücünü kontrol eden yerel güçlü adamlar ortaya çıktı. Ancak bu çöküş tam bir son anlamına gelmiyordu. Birçok güney şehrinde süreklilik devam etti. Yönetim imparatorluktan yerel düzeye kaydı. Nüfus, ana nehirler ve sulama kalbi gibi güvenilir su kaynaklarına doğru hareket etti. Lagaş'ın ikinci hanedanlığının adalet ve kanal sistemlerini restore etmesi ve Ucuncu Ur hanedanlığının yeniden tasavvur edilmiş bir imparatorluk ve bürokrasiyle ortaya çıkması gibi yeni siyasi yapılanmalar doğdu. Unutulmamalıdır ki, Mezopotamya'nın can damarı olan Dicle ve Fırat nehirleri, Anadolu topraklarından doğarak bu kadim uygarlıklara hayat vermekteydi. Bu da, bölgenin çevresel kaderinin nedenli iç içe olduğunu göstermektedir.
Mısır'da ise durum farklı bir şekilde gelişti. Eski krallık dönemi, Nil'in öngörülebilirliği üzerine kurulmuştu. Etiyopya yaylalarından gelen yıllık seller, nilometrelerle ölçülüyor, hassas vergi hesaplamalarına ve tarım planlamasına olanak tanıyordu. Memphis merkezli bürokrasi, anıtsal yapılar, piramitler, tapınaklar için iş gücünü koordine ediyor ve işçileri besliyordu. Kral, kozmik düzeni sürdüren ve tanrıların Nil'i kutsamasını sağlayan bir ideolojinin merkezindeydi. Ancak M.Ö. 2200 yılı civarında bu istikrarlı sistemde gerilim belirtileri baş gösterdi. Nil'in daha az güvenilir selleri, ortalamanın altında su seviyeleri yıllarca, hatta 10 yıllarca sürdü. Sediment çekirdekleri, polen kayıtları ve daha geniş bölgesel kuraklık eğilimleri gibi dolaylı kanıtlar bu dönemi doğrular. Daha sonraki metinler, İpure'nin öğütleri ve Neferti'nin kehaneti gibi eserler, düzenin tersine döndüğü, nehrin kuruduğu ve kaosun hüküm sürdüğü bir dönemi tasvir eder. Bu edebi metinler, doğrudan raporlar olmasa da bir krizin kültürel hafızasını yansıtır. Nil'in güvenilmezliği tarımsal kıtlıklara, vergi toplama zorluklarına ve kralın sel sularını sağlama yeteneğinin sorgulanmasıyla kraliyet meşruiyetinin aşınmasına yol açtı. Siyasi parçalanma, yani birinci ara dönem başladı. Unvanların çoğalması ve güçlü taşra ailelerinin ortaya çıkmasıyla devletin maliyetleri arttı, işlevler merkeziyetini yitirdi. Eski krallığın sonu, çok yaşlı bir kral olan II. Pepi'nin uzun hükümdarlığı ve kafa karıştırıcı bir verasetle damgalandı. Taşra valileri, nomarklar, yerel krallar gibi hüküm sürmeye, kasabalarını beslemek ve kanallar inşa etmek gibi yerel başarılarıyla övünmeye başladılar. Herakleopolis ve Tep gibi rakip güç merkezleri ortaya çıktı. Ancak bu, ani bir medeniyet çöküşü değildi. Mısır kültürü, dil, mumyalama, tanrılar, yazıcı gelenekleri varlığını sürdürdü. Sanat stilleri çeşitlendi, daha farklı taşra stilleri ortaya çıktı. Çöken, merkezi firavun devlet modeliydi. Bazı bölgeler acı çekerken, diğerleri özerk yöneticiler altında dirençli kaldı veya hatta büyüdü. Tep kralları tarafından yeniden birleştirilen Orta Krallık, merkeziyetçilikten ders alarak idari uygulamaları miras aldı ve uyarladı. Indus Vadisi uygarlığında ise değişim daha sessiz bir kentten uzaklaşma şeklinde kendini gösterdi. Coğrafyası geniş, muson yağmurlarıyla beslenen ovalardan ve örgülü bir nehir sisteminden oluşuyordu. Son derece sofistike şehir planlamasına, ızgara sokaklar, drenaj, standart tuğlalar sahipti. Ancak belirgin kralları, anıtsal mezarları veya kraliyet yazıtları yoktu. Yazıları hala çözülememiştir. Mezopotamya ve Basra körfezi ile yoğun ticari bağlantıları vardı. 3. Binyılın sonlarına doğru büyük şehirler, Mohenjo-Daro, Harappa, daha az özenli yeniden yapılanma, tıkanmış drenajlar ve bölünmüş evler gibi işaretler göstermeye başladı. Fırınlanmış tuğladan daha sıradan inşaata geçişler oldu. Birçok yerleşim yeri terk edildi ve nüfus, Ganj-Yamuna ovalarının üst kısımları ve dağ etekleri gibi yeni bölgelerde binlerce küçük yerleşime kaydı. Uzun mesafeli ticaret azaldı. Standart mühürler ve ağırlıklar daha az yaygınlaştı. Lüks el sanatları üretimi nadirleşti. Çevresel faktörler bu değişimin ana itici gücüydü. Göl yatakları ve açık deniz sedimentleri gibi iklim göstergeleri, yaz musonlarının zayıfladığını veya yeniden düzenlendiğini, daha kurak koşulların ve daha az güvenilir yağışların yaşandığını gösteriyor. Gagar-Hakra Nehri gibi nehir sistemleri, Himalaya'daki kalıcı kaynaklarını kaybetti, daha mevsimsel hale geldi, kanallar çamurla doldu veya yatak değiştirdi. Tekrarlanan ürün kıtlıkları, yeni sel modelleri ve şehirlerin bataklıkların veya kuru yatakların yanında kalması gibi etkiler görüldü. Büyük şehirler, sürekli su akışı ve bakıma ihtiyaç duydukları için su değişikliklerine karşı daha savunmasızdı. Sağlık ve ekonomi, yoğun nüfuslar ve düzensiz musonlar hastalıkları, kemiklerdeki lezyonlar, çocukluktaki yetersiz beslenme artırabilirdi. Mezopotamya'daki sorunlar,
Akkat krizi, Indus mallarına olan talebi azaltarak ticareti sekteye uğrattı. Yakıt için ormansızlaşma, fırınlar, metal eritme ve tarım arazilerinin tükenmesi de kaynak baskısını arttırdı. Ancak bu dramatik bir düşüş veya yaygın bir yıkım değil, yavaş, sessiz bir yeniden düzenlemeydi. Belirsiz zaman çizelgeleri, bölgesel farklılıklar ve birincil itici güçler, iklim mi, iç dinamikler mi, üzerine tartışmalar devam etse de, bazı zanaat gelenekleri, inşaat teknikleri ve çanak çömlek stilleri uyarlanarak varlığını sürdürdü. Indus Vadisi'nin boşalması gibi bir durum yaşanmadı. Aksine daha sonraki kültürler Harappan temelleri üzerine inşa edildi. Suriye ve Levant bölgesi, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu arasında bir menteşe görevi görüyordu. Kervan yolları ve nehir vadileriyle doluydu. Ekonomi, yağmurla beslenen tarlalar ve kuru otlaklar arasında bıçak sırtında yaşıyordu. Yerel hasatlara ve uzun mesafeli ticarete bağımlıydı. Yağmurla beslenen tarım, kış ve bahar yağmurlarının azalmasına karşı savunmasızdı. Yerleşik çiftçilerle göçebe çobanlar arasında denge vardı. Anlaşmalar, ticaret, ancak otlaklar kuruduğunda çatışma potansiyeli de mevcuttu. Bakır, kalay, kereste, lapis lazuli, altın, gümüş gibi mallar, Ebla ve Mari gibi şehirler aracılığıyla geçiş ücreti ve depo olarak hareket ediyordu. Milattan önce 2200 yılı civarında bu bölgede sarsıntılar daha da güçlendi. Ebla'da bir yıkım katmanı, moloz, kül, kırılmış tabletler bulundu. Geleneksel olarak Akkatlı Naramsin'e bağlansa da daha geniş bölgesel tablo belirsizdir. Mari'nin kaderi de dalgalandı. Kesintiler, yeniden yapılanmalar ve uyarlamalar yaşandı. İç ovalardaki yerleşim yoğunluğu azaldı. Büyük yerleşim yerleri küçüldü ve savunulabilir tepelere kaydı. Daha kurak, daha değişken koşullar, Doğu Akdeniz, Kuzey Mezopotamya, marjinal tarım arazilerini tehlikeli hale getirdi. Çiftçilerin köyleri terk etmesi, nehirlere, şehirlere veya pastoral akrabalarına doğru hareket etmesi gibi sosyal ve siyasi stresler yaşandı. Çobanların otlakların kuruması nedeniyle ekili arazilere doğru sürülerle gelmesi baskınları artırdı. Yöneticiler hem boşalan köyler hem de iddialı kabileler nedeniyle iki taraftan da baskı altındaydı. Ticaret de kesintiye uğradı. Kervanlar güvensiz yollar, haydutluk, yüksek geçiş ücretleri ve rota değişiklikleriyle karşılaştı. Güvenin aşınması, tüccarların istikrarsız saraylarla iş yapmaktan çekinmesine neden oldu. Ebla'nın aracı ticarete bağımlılığı, kervanların rotasını değiştirmesi veya kıyı limanlarının doğrudan Mezopotamya ile ticaret yapması durumunda zarar görmesine yol açtı. Akkat İmparatorluğu'nun gerilemesiyle Akkat garnizonları çekildi, yerel krallar manevra kabiliyeti kazandı. Ancak düzeni sürdürmede bir ortaklarını kaybettiler. Bazı yerleşim yerleri varlığını sürdürdü, diğerleri bir boşluğun ardından yeniden işgal edildi ve yeni siyasi haritalara dahil oldu. Kıyı şehirleri deniz bağlantılarına yöneldi, yüksek bölgelerdeki topluluklar yeni istikrar kutupları haline geldi. Amori hanedanlıkları ve yeni ticaret sistemleri ortaya çıktı. Suriye ve Levant, Anadolu'nun hemen güneyindeki komşuları olarak uzun bir etkileşim ve kültürel alışveriş geçmişine sahipti. Bu da bu bölgedeki değişimlerin Anadolu'yu da derinden etkilediğini göstermektedir. Anadolu, Kafkasya ve İran platosu ise madenleri, geçitleri ve yeni sınırlarıyla bu büyük dönüşümde önemli bir rol oynadı. Anadolu yaylaları, Kafkaslar ve İran platosu, dağlık, geçitlerle dolu ve kaynak açısından zengin bölgelerdi. Toroslar ve Karadeniz, Pontus dağlarındaki bakır yatakları, Doğu Anadolu ve Batı İran'daki gümüş ve altın, daha uzaklardaki kalay, sedir, ardıç ve meşe gibi kerestelerle sığır, koyun, keçi ve at gibi hayvanlar bu bölgelerin zenginliğini oluşturuyordu. Alçak bölgelerdeki imparatorluklar bu kaynaklara bağımlıydı. Ticaret yolları anlaşmalar, barış ve öngörülebilir bir düzen gerektiriyordu. Milattan önce 2200 yılı civarında imparatorlukların zayıflaması, madencilik faaliyetlerini de etkiledi.
Madenler, işçiler için organizasyon, yiyecek, erişim yollarının bakımı ve yerel topluluklarla arabuluculuk gerektiriyordu. Akkad garnizonlarının çekilmesiyle yerel şefler kontrolü ele geçirdi. Haydutluk arttı, geçiş ücretleri yükseldi. Bu durum, alçak bölgelerdeki şehirlerde bakır ve kalay kıtlığına, gecikmelere ve fiyat artışlarına yol açtı. Saraylar planlarını revize etti, metalleri geri dönüştürdü. İklimsel çeşitlilik ve adaptasyon, yaylalarda farklı şekillerde yaşandı. 4,2 bin yıllık olay, plato, vadiler ve yamaçlar gibi çeşitli yayla ortamlarında farklı sonuçlar doğurdu. Bazı bölgeler kuraklaşırken, diğerleri sürekli kaynaklar sayesinde tamponlandı ve bazıları yerleşimi veya büyümeyi sürdürdü. Büyük alçak bölgelerdeki yerleşim yerlerinden dağınık, yüksek rakımlı, tahkim edilmiş tepe yerleşimlerine doğru bir hareket görüldü. Batı İran, Doğu Anadolu, Kuzey Zagros. Çanak çömlek gelenekleri, dömü adetleri ve mimari değişime uğradı. Örneğin, Kura Arakses çanak çömlekleri, Kafkasya'da daha sonraki stillere dönüştü. Bu bir çöküş mü, dönüşüm mü sorusunu akla getiriyor. Bazı madencilik bölgelerinde faaliyet azalırken, diğerlerinde yeni yönetimler altında yoğunlaştı. Yerel güçlü adamlar, güç boşluklarından yararlanarak daha geniş alanlar oluşturdu veya yeni anlaşmalar yaptı. Tepe kaleleri, boğaz noktalarını kontrol eden militarize devletleri düşündürüyor. Bazı yayla mezarlıklarındaki mezar eşyaları daha zenginleşerek, alçak bölgelerdeki kaosun ortasında elitlerin refah içinde olduğunu gösteriyor. Uzun mesafeli rotalar kesildi, yenileri oluştu ve yayla topluluklarını birbirine daha sıkı bağladı. Anadolu, Kafkasya ve İran, sessiz tedarikçiler olmaktan çıkıp, kendi dünyaları haline geldi ve eski merkezler üzerindeki baskıyı artırdı. Bu birleşen devletler, daha sonra Anadolu'da yükselen eski Hitit Krallığı ve eski Babil hanedanlıkları gibi güçlerle kesişecekti. Bu durum, Anadolu'nun tarih öncesi ve erken Hitit dönemleriyle doğrudan bağlantılı olup, bölgedeki dinamiklerin daha sonraki büyük güçlerin yükselişini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne sermektedir. Tunç Çağı'nda uzak diyarlar arasındaki bu karmaşık ağ, aslında tüm uygarlıkların altyapısıydı. Bakır ve kalaydan oluşan tunç, aletler, silahlar ve gemiler için vazgeçilmezdi. Ancak bu metallerin kaynakları genellikle nehir vadilerinden çok uzaktaydı. Bu ağ sayesinde ovalardan yün ve tekstil ürünleri, nehir havzalarından tahıl, madencilik ve kerestecilik kamplarını beslemek için, ayrıca lapis lazuli, akik, altın ve nadir ağaçlar gibi lüks eşyalar akıyordu. Zanaatkarlar, mevsimlik işçiler ve hatta esirler gibi insanlar da bu ağ içinde hareket ediyordu. İmparatorluklar bu akışları zorunlu çalışma, garnizonlar ve zanaatkarların merkezileştirilmesi yoluyla koordine ediyordu. Ticaret ve güven sistemleri bu karmaşık yapının sorunsuz işlemesi için hayati önem taşıyordu. Ağırlık birimleri, şekel gibi ve mühürler, silindir veya damga mühürler, mülkiyeti ve sözleşmeleri standart hale getiriyordu. Kil tabletler üzerine yazılan yazılar, kargoları, borçları, ortaklıkları ve makbuzları belgeliyor, böylece ticaretin sürekliliğini sağlıyordu. Sistem işlerken bu karşılıklı bağımlılık doğal kabul edilirdi. Ancak çökmeye başladığında kırılganlığı hemen ortaya çıkardı. Milattan önce 2200 yılı civarında bu akışlar bozulmaya ve ekonomik kırılganlık baş göstermeye başladı. Kurak yıllar fazla tahılı azalttı. Saraylar yerel ihtiyaçlara öncelik verdi. Madenlere yapılan sevkiyatlar kesildi. Yaylalardaki sorunlar da artmıştı. Akkad garnizonlarının çekilmesiyle yerel şefler kontrolü ele geçirdi. Kervan liderleri daha yüksek geçiş ücretleri ve risklerle karşılaştı. Bu durum, şehirler üzerinde büyük bir etki yarattı. Bakır ve kalay fiyatları yükseldi, siparişler azaldı, atölyeler kapandı ve işten çıkarmalar yaşandı.
Kıtlık ve istifçilik yaygınlaştı. Saraylar metalleri stoklamaya başladı. Tüccarlar mallarını tuttu ve müzakereler gerginleşti. Ticaret, yağmacılığa, korsanlığa ve hırsızlığa dönüştü. Tunç ustaları azaldı, lüks eşya zanaatkarları daha az müşteri buldu. Arkeolojik kanıtlarda bu ticaret kesintisini açıkça gösteriyor. Kazılan evlerde ve mezarlarda ithal malların akik, lapis lazuli, yabancı kaplar nadirleştiği görülüyor. Kentlerdeki zanaat bölgeleri küçüldü, metal işçiliği azaldı. Çanak çömlek stilleri basitleşti ve daha yerel hale geldi. Mezarlarda daha az yabancı eşya, daha çok yerel mal bulunuyordu. Bu da zenginliğin farklı şekillerde ifade edildiğini gösteriyordu. Siyasi istikrarsızlık ve ticaret kesintisi arasında bir geri besleme döngüsü oluşmuştu. Taht kavgaları, isyanlar ve baskınlar siyasi istikrarsızlığa yol açarken, ticaretin bozulması da siyasi istikrarsızlığı körüklüyordu. Zira saraylar askerler için metal bulamıyor, müttefikleri ödüllendiremiyor, tapınak projeleri duruyor ve şehirlerdeki yoksullar acı çekiyordu. Devletler bu duruma ya baskı uygulayarak, vergiler, zorunlu alımlar ya da kontrolü gevşeterek yerel özellik, yanıt vermeye çalıştı. Her iki yaklaşımın da kendine göre maliyetleri vardı. İnsanların hareketi bu dönemin temel tepkilerinden biriydi. Bu ani bir göç dalgası değil, ailelerin, köylerin, sürülerinin ve hatta firar eden katiplerin dalgalar halinde veya azar azar hareket etmesiydi. Çobanlar daha yeşil otlaklara, çiftçiler güvenilir suya veya daha nazik beylere doğru yöneliyordu. Bunlar rasyonel seçimlerdi. Devletler bu hareket eden insanları isyancılar, kaçaklar veya yabancılar, Amoritler, Asyalılar olarak tanımlıyordu. Arkeolojik bulgularsa her zaman bir istila olmadığını gösteriyor. Bazen yavaş yavaş terk edilme, değişen çanak çömlek stilleri ve kültürlerin yavaşça harmanlanması söz konusuydu. Şiddet, düzensiz ve bölgeseldi. Tahkim edilmiş kasabalar ele geçiriliyor, köyler zorla çalıştırılıyor, marjinal yerleşimler sessizce terk ediliyordu. Devletler duvarları kalınlaştırarak, kapıları daraltarak ve insanları rasyon sistemleri veya zorunlu çalışma ile daha sıkı kontrol ederek önlemler aldı. Krallar kendilerini düzenin sağlayıcısı olarak gösterirken, yeni gruplar tehlikeli yabancılar veya sadık hizmetkarlar olarak lanse ediliyordu. Bu da bir tür propagandaydı. Kimlikler bulanıklaşıyordu. Çobanlar yerleşiyor, evlilikler yapılıyor, iki dilli çocuklar doğuyor. Diller yeni kelimeleri özümsüyordu. İnsanlar bir çöküş veya imparatorluk deşinde değil, su, otlak ve güvenlik arayışındaydı. Yakın Doğu'da Anadolu'ya doğru ve Anadolu'dan dışarıya doğru yaşanan bu halk hareketleri ve kültürlerin harmanlanması, bölgenin tarihinde tekrar eden bir tema olup, daha sonraki göçlere ve devlet oluşumlarına zemin hazırlamıştır. Bu uzun donusumun sonunda geriye tek bir basit cevap değil, birbirine eklenen nedenlerin agir ve karmaşık tablosu kalır. Kuraklık, siyasi rekabet, vergi baskısı, sulama sorunları, ticaret ağlarının zayıflaması ve yerel güçlerin yükselisi, farklı bölgelerde, farklı biçimlerde hissedildi. Bazı merkezler çökerken, bazıları yeni düzene uyum sağladı. Bazı gelenekler kaybolurken, bazıları başka biçimler altında devam etti. Bu nedenle, M.Ö. 2200 civarındaki kriz, insanlık tarihinin en öğretici dönemeclerinden biri olarak kalır. M.Ö. 2200 yılı civarındaki bu büyük dönüşümün nedenlerini yeniden değerlendirirken, elimizde birden fazla şüpheli var. Levant, Kuzey Mezopotamya ve Mısır'da Nil'in alçak seviyeleriyle, kuraklık ve iklim istikrarsızlığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Güney Mezopotamya'da ise
tuzlanma ve toprak yorgunluğuna dair somut deliller var. İmparatorlukların aşırı yayılması, kötü yıllarda kırılganlıklarını artırdı. Savaş ve iç çatışmalar, yıkım katmanları, isyanlar ve yerel liderlerin fırsatları değerlendirmesiyle kendini gösterdi. Salgın hastalıklar için kanıtlar daha zayıf olsa da, arka planda olası bir faktör olarak duruyor. Ekonomik kırılganlıksa, uzun mesafeli ticaretin aksamasıyla siyasi düzeni derinden etkiledi. Milattan önce 2200 yılı civarı ifadesi aslında onlarca, hatta yüzyıllarca süren olayları sıkıştırır. Olaylar mükemmel bir eş zamanlılık içinde değil, kademeli olarak yaşandı. Bölgesel farklılıklar da vardı. 4,2 bin yıllık kuraklık bazı bölgelerde daha güçlü hissedilirken diğer yerlerde Indus musonu gibi farklı etkiler gösterdi. Birçok yerel hikaye her biri kendi ritmiyle bir araya gelerek bu büyük resmi oluşturdu. İklim tek bir darbe olmaktan ziyade mevcut kırılganlıkları, marjinal topraklar, yetersiz sulama, ağır vergilendirme, büyüten bir çarpan görevi gördü. Stresin birikimi, sistemleri bir eşiğin ötesine iterek ani görünen çöküşlere yol açtı. Ancak tüm kurumlar aynı şekilde başarısız olmadı. Bazıları yeni kurallar veya yöneticiler altında adapte oldu. Küçüldü, yeniden örgütlendi. Coğrafi faktörler, birden fazla su kaynağı, çeşitli manzaralar ve sosyal esneklik, yükümlülükleri yeniden müzakere etme, yeni gelenleri dahil etme, dayanıklılığa yardımcı oldu. Kültürel süreklilik de devam etti. Ağırlıklar, ölçüler, hukuki gelenekler, dini festivaller ve mitler varlığını sürdürdü. Bu belirsizlik ortamında her şey kesin olarak bilinmese de bazı bölgeler ve nedenler için çok muhtemel, diğerleri için muhtemelen bazı ilginç hipotezler, pandemiler, ideolojik değişimler için ise belki diyebiliriz. Çöküş, katmanlı bir olasılık alanı olarak karşımıza çıkar. Bu dönemi yaşayanlar için bu, dünyanın sonu değil, bir sayfanın çevrilmesiydi. Hayat devam etti. Çocuklar doğdu. Yeni tanrılar ortaya çıktı. Ticaret yolları değişti. Diller yeni kelimeleri özümsedi. Hikayeler anlatıldı. Fırtına sonrası sessizlik, yeni yaşam biçimleri, yeni deneyimler ve bir sonraki çağın temellerini atan yeniliklerle doluydu. Yakın Doğu'da, Anadolu dahil olmak üzere yaşanan bu derin değişim dönemi bir son değil, karmaşık bir dönüşümdü. Bu süreç, bölgenin sonraki zengin tarihine zemin hazırladı ve örgülü nehir metaforuyla antik dünyayı şekillendiren farklı faktörlerin nasıl iç içe geçtiğini anlamamıza yardımcı oldu. Eğer bu geceki hikayemiz size anlamlı geldiyse, kanalımıza abone olarak bu tür derinlemesine keşiflere devam etmemize destek olabilir, yorumlarda bu yolculuktan aklınızda kalan en belirgin görüntüyü veya nereden dinlediğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelecek keşiflerde buluşmak üzere, iyi geceler.